Herkese selam arkadaşlar. Güzel bir gün geçirdiğinizi ümit ederek hafta sonu yayınına hoş geldiniz. Bu yayını açmamızın sebebi sizlerle beraber, sürekli olarak çokça sorduğunuz soruları cevaplamak. Ayrıyeten sitede tadilat olduğu için arkadaşlar sizlere de özelden merak ettiğiniz şu an eğitimlere yaşamıyor olabilirsiniz. Bugün içerisinde bitecektir. Arka tarafta size daha güzel bir site sunmak için bayağı bir şeyler yapıyoruz. Hepinizin hoşuna gidecek eminim ki. Onun için zaman alıyor. Sorularınız çok. Bana özelden yazıyorsunuz eğitimle ilgili ya da işlerinizle ilgili. Ben de bu yüzden sizlere özel ücretsiz bir yayın açtım. Eğer sorusu olan varsa, gelip yayına sorusunu sorabilir ya da arzu ettiği takdirde, yine düşüncelerini bizimle paylaşabilir. Fatih, çok teşekkür ederim. Ben çok iyiyim. Enes, seni görmek çok güzel. Buraya yayına gelen arkadaşlar varsa sorularınızı sorabilirsiniz. Mehmet, Eren, sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Umarım iyisindir. Her şey yolundadır. Bu yayının amacı aslında internet sitemizle ilgili arkadaşlar güncelleme yapıyoruz ve bu güncellemeden kaynaklı şu an site, hâlâ arka tarafta yenileniyor ve çokça arkadaş da soru soruyor. Bu nasıl yapılıyor, bu nasıl ediliyor diye. Ben de o süre zarfı içerisinde hem size yardımcı olmak hem de kafanızdaki sorulara cevap vermek için bir yayın açtım hafta sonu. Umarım hafta sonunuz güzel geçiyordur. Kafasında sorusu olan, merak ettiği, ya da bununla beraber paylaşmak istediği düşünceleri olan varsa soruları sorabilir. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ben çok iyiyim. Çok çok iyiyim hatta gerçekten. Çok sağ olun sorduğunuz için, merak ettiğiniz için. Her şey çok güzel. Bir arka tarafta sadece biraz çalışmalar yapıyoruz ve o süre zarfı içerisinde sizlere daha iyi hizmet verebilmek için de takımca uğraşıyoruz. Bugün bayağı bir şeydi. Fingerprint hakkında bizi bilgilendirebilir misin Mustafa? Bunu bir video olarak çekersem çok daha sağlıklı olacaktır senin için Mustafa. Üstü kapalı geçmek istemiyorum böyle güzel şeyleri. Güzel bir süre zarfı içerisinde, eee, bir videosunu YouTube'a paylaşırım hem de güzel bir içerik olur. Sacit, merhaba, teşekkür ederim. Umarım iyisindir. Dediğim gibi arkadaşlar, düşüncesi, sorusu olan arkadaşlar varsa her zaman gelip sorusunu sorabilir. Podcast gelir mi yine hocam? İyi oluyor. Mustafa, eğer podcast'i beğendiyseniz ben çekerim, daha çok çekerim. Ben açıkçası kanalın konusunu çok fazla, kişisel gelişime çevirmek istemediğimden dolayı yapmıyorum ama normalde şöyle bir gerçek var. Bunlar benim sevdiğim şeyler, ve yani eğer beğendiyseniz tabii ki yaparım, neden olmasın? Yeter ki çünkü gerçekler bunlar ve bu süre zarfı içerisinde hepimiz kendimizi geliştiriyoruz. Bence çok güzel olur, çok da mutlu olurum. Hatta bir tane var, olumlama tarzı şeyler de yapmayı düşünüyorum kanalda. Sadece, bilmiyorum bu kanalda mı yapsak ya da başka onun için ayrı bir kanal mı açsak onu bilmiyorum. Onu düşünüyorum ama yapılacak. Çok da güzel olacağına inanıyorum. Eğitime katılmadım. İzlediğim videolarla başlamak sayende adamsın, selamlar Halil yazmış. Halil, senin güzelliğin o. Çok teşekkür ederim. Etsy'de ne kadar ürün koyarsam trafik o kadar artar mı? Tabii ki mantıken. Ne kadar daha çok ürün o kadar daha çok trafik. Her zaman bu böyle. Tabii ki daha çok güzel trafik alan ürünler koyarsan yani 10 tane ürünle bile 1.000.000 görüntülenme alabilirsin. Benim önerim Pinterest ve Facebook Marketplace'i de kullanın arkadaşlar. Çok işinize yarayacaktır trafik kısmında. Hocam benim VDS üzerinde açtığım eBay hesabı kısıtlandı. Yani şeyden kaynaklı Enes, VDS'leri yakalıyorlar arka tarafta. Dedim ya, residential IP bakıyorlar. Sistem bunları görüyor. O yüzden, eğer yapabiliyorsanız IP'nizin, residential IP olduğuna çok dikkat edin. Cloudfix'e gidersiniz, size yardımcı olurlar ve bayağı bir yardımcı olacağına inanıyorum bu süre zarfı içerisinde. Yeni başlamak isteyen eBay mi yoksa Facebook Marketplace mi önerirsin? Emin Veli yazmış. İkisini de yapabilirsin. İkisi de çok basit. Yani ikisinde de para var. Yani bence biraz eBay'de başlasan daha iyi olur sanki. Facebook'u da yapabilirsin tabii. Facebook'ta hiç para harcamadığın için ama eBay'de daha kolay oluyor. Eee, Bu yaz kesinlikle eBay'e başlamak istiyorum.
Maddi durumum çok, el açık vermiyor. Eğitimler nereden başlamalıyım? Yani, o zaman süre zarfına kadar YouTube'da tonlarca video var. Onlardan başlayabilirsin. İzle, öğren, not al ve hesabını aç ve adım adım ilerle. İşini büyütüp para yaptığın zaman da kendini geliştirmek istiyorsan eğitimler alabilirsin. Tabii ki çok da faydana yarayacaktır. Zaten eğitime katılan arkadaşlar 2 haftada artık parasını çıkarmaya başladı. Bu beni çok mutlu ediyor. Hem de gerçekten çok mutlu ediyor. eBay US'e Walmart ürünleri yüklemeyi düşünüyorum. Bunun için AutoDS yazılımı kullanmayı düşünüyorum. Uygun olur ama yeni başladıysan bence yapma. Başarı konulu kitap ve belgesel önerim var mı? Var Mustafa. Yani Zengin Baba, Fakir Baba'yı okuyabilirsin. Babil'in en zengin adamını okuyabilirsin. Eee, Düşün ve Zengin Ol okuyabilirsin. Benim yazdığım kitap var 5 Cent'ten Milyon Dolara onu okuyabilirsin. Eee, O kadar çok kitap var ki ben de yeni aldım daha benim de böyle daha bitirmediğim kitaplar var. Ama bu, kitaplar bayağı bir oyun değiştiren kitaplar. Film olarak, çok film var aslında, hani, ticaretle ilgili ama tabii Wall Street çok güzel. Leonardo DiCaprio'nun oynadığı. O bayağı hoş bir film. Biraz şey böyle, Wall Street'in o şey yüzünü gösteriyor. Emm, Sakın Vazgeçme diye sanırsam Will Smith'in var, ya da Asla Vazgeçme olması lazım. O film güzel bir film. Benim hikâyeme de biraz benziyor o film aslında hayat hikâyeme. Fakat tabii ki dediğim gibi çok güzel filmler var. Ben çok fazla film izlemiyorum. Açıkçası, şöyle bir gerçek var. Ben film izleyince çok hayal edemiyorum bazı şeyleri. Kitap okuyunca hayal edebiliyorum. Kafamda kurabiliyorum, düşünebiliyorum, tartabiliyorum. Ama film izleyince robot gibi oluyorum. Yani, böyle, kafam dalıyor, bakıyorum boş boş. O yüzden kitap okumak daha çok tercih ediyorum. Yani, o filmlerin kitapları oluyor genellikle çoğu filmin. Tabii dizi değilse, dizilere film kitap yazmıyorlar çoğu zaman. Harry Potter tarzı olanlar hariç. Yani, çok güzel filmler var. Yani, izlemeni tavsiye ederim. Sanal sunucu eBay hesabı açacağım. Daha önceki hesabım Suspend yediği için İngiltere'de makineye getireceğim. Polonya'da yaşıyorum. Burada satılan İngiliz sim kartı alabilir misin? Tabii ki alabilirsin. Neden alamıyorsun ki? Her yerde satıyor. eBay'den bile alabilirsin. Hocam bu yaz kesinlikle eBay'e başlamamı cevapladık. Hocam Shopify altyapısını kullanarak bir site kurdum. Bravo. Web sitemi yönlendiriyorum. Kar oranım genel olarak %30 ama satışlar istediğim gibi değil. Öneriniz var mı? Var tabii ki. Belirli bir cüreye ulaştığın zaman Facebook ve Google'da reklam çıkmayı öğren. Yani kesinlikle, çok işine yarayacaktır. Aksi takdirde işini büyütemeyebilirsin. Okay. Hocam Cloudflix'ten almıştım VDS. O zaman Enes, Özgürlerle bir iletişime geç, yardımcı olsunlar. Kutusunu görünce sorun yapar mı? Hayır, yapmıyor. Bununla ilgili bir problem yok. Umudunu kaybetme. Süper. Teşekkür ederim. eBay UK drop yaparken güvenilir tedarikçi nasıl bulacağız? Dijital Kazan'da var. Ayla merhaba nasılsın? Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim sorduğun için. Umarım sen de iyisindir. Her şey yolundadır. Kendine çok iyi bakmanı diliyorum. Her şey umarım sende de yolundadır. Kendi tasarımı, ızgara projem, çok satacak bir ürün Çin'de üretip dünyaya satmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim? Dediğini yapmalısın Joker. Yani üretip satman gerekiyor. Üretip satmak derken arkadaşlar, şunu üretebilecek birisi var mı Türkiye'de bana? Gerçekten, bu ürüne gireceğim. Eğer üreten gerçekten profesyonel birisi varsa bana yazsın. Özelden bazıları yazmış. Ben fotoğrafını story'e koydum ama şu tarz ürünü üretebilecek birisi varsa lütfen bana özelden yazsın fiyatını, bilgisini. Ben de ona göre, bakayım nasıl yapılıyor, nasıl yapıyorsunuz. Ona göre eğer şey olursa güzel sipariş verebilirim sizden. Bilginiz olsun üretici arkadaşlar varsa yani. Hocam eBay satılmayan ürünü ne zaman silip onun yerine başka ürün 1 ay falan bekleyiniz lütfen. 1 ay gibi bir süre olsun. Burada ilgilenen olursa ortaklığa da kapım açık. Yani bir şey diyemem. Tanımadığım için ne önerebiliyorum ne başka bir şey yapabiliyorum. Hocam Shopify trafiğini nereden çekmeliyiz? Facebook Marketplace, Pinterest, paran varsa Facebook ve Google, TikTok eklerinden hatta Snapchat'ten de yapabilirsin.
Fizik ve ben harika. Merhaba, merhaba. Ayla iyiymiş, çok güzel. Instagram'la YouTube'u çok seviyorum. TikTok'u da seviyorum ama gerçekten, çok güzel gidiyor. Ben çok güzel muhabbet ediyoruz. Özellikle son zamanlarda Instagram'da bana gelen DM'lerden, eee, arkadaşlar çok komiksiniz ya. Yani harika komiksiniz. Çok seviyorum sizi gerçekten. Bazen çok güzel sorular soruyorsunuz. Beynimi yakıyorsunuz, gerçekten. "Hadi canım." falan diyorum. Bunun işle alakası da yok yani, hani, işlik bir soru sormuyorsunuz. Sizi seviyorum, başka bir şey diyeyim. Gerçekten de tebrik ediyorum. Yaptığınız satışları falan da gönderiyorsunuz. Dediğim gibi bugün site, tadilatta arkadaşlar. Eğitimlere giremiyorsunuz ne yazık ki. Size daha iyi bir şey yapabilmemiz için siteyi hızlandırıyoruz ki bayağıdan beri bir bakım yapmıyorduk. İyi oldu bizim için de. Hem hızlı çalışsın diye. O yüzden, eee, yani bir sorunuz olursa bana bugün özelden yazın. Siteyle ilgili lütfen, aynı soruları 1000 kere sormayın. Siz sorunca site açılmıyor çünkü arka tarafta çalışıyoruz biz de. Emm, 2'nci el ürünümü koyup şimdi nasıl bir yol bulup izleyeceğim? Satacaksın sadece canım. Satacaksın, ondan sonra 2'nci el ürünlerini listelemeye başlayacaksın. Etsy'de aynı ürünün linkini atarım size. Ben üretiyorum ama belki faydası dokunur. Olur, lütfen bana yazın arkadaşlar. Bana DM'den yürüyün. Mehmet yazmış, "Seni seviyoruz." Ben de seni seviyorum. YouTube ne yapıyor burada? YouTube her şey yolunda mı? Soruyu okuyamıyorum ama. Bu arada eğitim setinizi aldım. Gerçekten çok güzel hazırlanmış. Yalnız ilk eğitim verdiğiniz kişiler kadar şanslı değiliz. Birebir interaktif bir şekilde çalışabilecek miyiz? Bunu öğrenmek istiyorum. Ne yazık ki arkadaşlar, yani elbette ki biz yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda da yapabiliriz ama şu an öyle bir plan ve projemiz yok. Belki en yakın zamanda, yine şeyler olacak ki önemli olan aslında burada şu: o arkadaşlar şanslı olabilir ama siz onların videolarını izleyerek daha şanslısınız. Çünkü onların yaptığı hataları sizler yapmayacaksınız. Bu ne demek? Sizin, daha önde ilerlemeniz gerektiğini gösteriyor. Yani ben kampı çok seviyorum. Kampı da özledim fakat, ne yazık ki arkadaşlar yetişemiyorum. Yani, hani, kampa 100-150 kişi katılıyor. En son sadece 5'inci kampa herhâlde 9-10 kişi falan aldık. Bilerek onu da ben istedim öyle olsun diye. Eee İnşallah yakında İstanbul'da ofis açacağız, İzmir'de. Oraya gelirsiniz eğer yakın olursanız arkadaşlar. Biz de oradan size yardımcı oluruz. Bu bence daha iyi olur. Ya da kafasında güzel plan ve proje olan varsa bu şeyle ilgili bize iletebilir. Biliyorsunuz sizin talepleriniz bizim için çok önemli. Eğer kafanızda size daha iyi hizmet verebileceğimiz bir yön ya da teklifiniz varsa her zaman sizi dinlemeye hazırız. Biliyorsunuz zaten hep ne yapıyorsak sizin ihtiyacınız olduğu için yapıyoruz. O yüzden bana Instagram'dan Okyanus Akın Yılmaz'dan yazarsanız ben de yardımcı olurum. Emm Orange Connect detaylı video gelir mi? Sefa, şimdi şöyle bir şey var, yani eBay'in deposu hakkında. Herhâlde dünyada en çekilmiş detaylı video benim kanalda var. İstersen internetten araştır yabancı dillerden de bulabileceğin bir video yok. Yani, şu an elimizde olan dünya genelinde o var. Sen "Yok abi ben doğru söylemiyorsun, ben bakayım." diyorsan, tadını çıkar. Sadece eBay'in kanalında var. O da biraz böyle trial şeklinde var. Yani, Eee, bilmiyorum daha ne yapabilirim. Oradaki her şey çok detaylı. Eğitim içerisine koyduk birkaç şey ama bilmiyorum ne diyeceğimi. Hocam eğitim aldım, İngiltere sunucu telefon numarası aldım, satış yapmaya başladığımda suspend yeme ihtimalim ne kadar? Suspend deme bana, suspend yok, suspend gitsin. Öyle bir şey yok. Sen eğitimdeki gibi devamlı doğru bir şekilde git. Bize sorunu sor, ihtiyacın olursa yardımcı oluruz. Satışa odaklan, suspend'e değil. Bir şey soracağım. Benim sesim nasıl geliyor arkadaşlar sizlere şeyden, YouTube tarafında? Çünkü, mikrofondan mı geliyor acaba şu an sesim yoksa, eee, normal başka yerden mi geliyor? Bilgisayardan mı bilmiyorum. Sesle ilgili bir sorun var mı YouTube'da merak ediyorum ama, inşallah yoktur diye tahmin ediyorum. Bakalım. On. Peki, varsa sorusu arkadaşlar lütfen sorusunu sorsunlar. Biz de yardımcı olalım.
Okay, neresi gözüküyormuş? Yayına başladıktan sonra oluyor hep bunlar. Ha, tamam, mikrofondaymış. Ya, tamam, iyi. Şanslıyız bugün. Normalde ben yayına girdiğim zaman YouTube'da hep mikrofonu kapalı unutuyorum ya da, bilgisayarın mikrofonu açık kalıyor. Demek bugün şanslıyız. eBay Payoneer hesabı eşlemem için nasıl gidiyor? Her şeyden önce bu cumartesi günü nasıl gidiyor? Satış yaptınız mı? Aslında önemli olan şeyler bunlar biraz da arkadaşlar. Nasıl bir cumartesi günü geçirdiniz? Bugün hafta sonu, eğlenmeniz lazım, dışarı çıkmanız lazım. Niye evdesiniz? Niye oturup, eğitim videoları izliyorsunuz ya da niye bunlar için savaşıyorsunuz? Çünkü hafta sonu siz hafta sonunuzu yok etmek yerine geleceğinizi inşa ediyorsunuz. Bravo size. Gerçekten tebrik ederim. Doğru şeyi yapıyorsunuz. Aradan belki çok kısa bir süre sonra arkanıza dönüp baktığınızda kendinizi tebrik edeceksiniz. Eee, Yani diyorum ya, arkadaşlarınız size mesaj atıyordur, "Gel dışarı çık, gel bunu yapalım, gel eğlenelim. A, cumartesi, hadi yapalım, eğlenelim." Gidelim club'a, işte, ne bileyim, gidelim oraya. Tamam, güzel bir şey ama hele yaz ayı bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu arkadaşlar hayatınızın her devamında, her döneminde olacak hayatınızda. Bu arkadaşlar siz 50 yaşına geldiğinizde de aynısını yazacak. Yani 40 yaşınıza geldiğinizde de 30 yaşın 20 yaşınızda da yazacak, 15'lerde yazacak. Ne demeye çalışıyorum? Şu, siz yok yok deyip kendi işiniz için çalıştığınızda o arkadaşınız geldi, "Gel birkaç tane bira alalım ya da bir şey alalım." dediğinizde siz belki dünya turnesine çıkmış olacaksınız o sırada. "Kusura bakma, bugün Amerika'ya uçuşum var. Kusura bakma, bugün Türkiye'de toplantım var." işte, ne bileyim, "Bugün İngiltere'ye uçmam gerekiyor." O da diyecek, "Ben de seninle gidebilir miyim?" Yani alabilirsiniz tabii, çok seviyorsanız alın yani, o kadar da şey olmayın da demeye çalıştığım, eee, yani geleceğinizi inşa edin arkadaşlar. O zaten uçakta her şeyi veriyorlar. Harbiden uçakta her şeyi veriyorlar. Business class'ta gidin, çok eğlenceli oluyor. Yani yiyin, için çok güzel oluyor. Ben buralar tek hobim herhâlde uçakta böyle şey yapmak, yemek yemek. Böyle çok güzel oluyor. Bazen böyle uçağın en yukarısı kısımlara çıktığında böyle genellikle ben sabah uçuşlarını tercih ediyorum böyle geceden sabaha. Böyle gün aydınlanıyor, güneş doğuyor, ay bir tarafta, güneş bir tarafta. Öyle bir manzara var ki harika böyle. Büyülenmemek elde değil. O yüzden, çok güzel ya. Yani çok mutluyum. Siz de tadını çıkartın. Çıkı çıkı çık. Azerbaycan'dan selam ancak eğitim mi veriyorsunuz? Her şeyi yapıyoruz, bayağı şey yapıyoruz. YouTube'dan bak istersen ne yaptığımıza. Abi Amerika, Azerbaycan'da selam olsun bu arada. Hesap açtım, İngiltere, Almanya hesabı açılıyor diye mi peki? Amerika'da frak yersek İngiltere'de, Almanya'da. Mustafa şu an senin kafan çok karışık. Yani canım benim. Sen bir şeye odaklan lütfen. eBay hesabı başka bilgisayar ve internetten girsem sıkıntı olur mu? 2 ay oldu. Girme lütfen. Akın abi arada ikinci el ürün yüklemiş mi sıfırdan hariç? Ha? Anlamadım. Abi eğitim setini alanlara can destek veriliyor mu sorular için? Buradan veriyoruz ve eğitim içerisinde destek paneli var. Oradan sorunuzu sorun. Ben girip video şeklinde çekip bir eğitimin içerisine koyuyorum. Zaten videoları izlesiniz soru sormazsınız da videoyu izlemediğiniz için soru soruyorsunuz. Üzgünüm, gerçek yani bu. Videoyu izlemeden soru soruyorsunuz. Kötü bir şey. Ben üzülüyorum buna. Şeyden kaynaklı. Kendinizi geliştiremezsiniz böyle. Yani eğitim alıyorsunuz, para veriyorsunuz ama eğitimi izlemeden soru sormaya çalışıyorsunuz. Yani aslında, kendinizi geliştirmek istiyorsanız ilk önce bir eğitimi oturup izleyin, not alın. Yani kendinizi geliştirin. Ondan sonra takıldığınız yerler olursa sorarsınız, tabii yardımcı oluruz. Öyle yapınca çünkü ilerleyemiyorsunuz. Hani biraz öğrenmeniz gerekiyor. Burada herkese bir bilgi vermek istiyorum. Suspend yiyenler için Payoneer adresiniz eBay'deki tüm hepsiyle aynı olmalı yoksa eBay suspend, ediyor. eBay suspend ediyor. Buna dikkat etsinler. İnşallah ederler. Çık 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 çık. Payoneer adresi eBay'deki adresiyle aynı olması dikkat edin. Ramazan Pep adresiyle aynı olması da. Ses süper, süper, çok güzel. Abi yayını alacak mısın? Çocuklar şu an ben hem YouTube'dan hem TikTok'tan ve hem Instagram'dan aynı anda yayın yapıyorum. Şimdi yayını alırsam diğer arkadaşlar sizi göremeyecek. O yüzden yayını almayacağım. Sorunuz varsa sorunuzu buradan sorun. Çünkü yayını alırsam YouTube'da dinleyen arkadaşlar sizin sesinizi anlamayacak. Biraz kötü bir şey olabilir o.
Ama sorunuz varsa sorabilirsiniz. Hocam yükseltmek için yaşamak mı, yaşamak için yükseltmek mi? Neyi yükseltiyorsun? Soru biraz daha net olsa Mustafa daha yardımcı olurum sana güzel kardeşim. Eee, Herhangi bir sorusu olan Instagram'dan yazabilir DM yoluyla. Evet, süper. Teşekkür ederim İbrahim. Eee, Halil, bugün sadece $40 kâr, 4 sipariş. Bravo Halil, seni tebrik ederim. Başarılarının da devamını dilerim. Çok mutlu oldum, çok güzel bir şey. Evdeyim çünkü satış yapamadım, paramız yok. Olunca çıkacağız, onun için çalışıyoruz. Bravo. Ankara güzel yer ya. Ankara gerçekten yaşayan varsa Ankara çok eğlenceli. Eee, Yani Ankara eğlenceli, yemekleri çok güzel, havası fena değil yani gerçekçi olalım, çok da şey değil. Her nasılsa tadını çıkartın. Türkiye'nin neresindeysiniz? Azerbaycan'da, Bakü'de. Bakü'yü çok merak ediyorum. Bakü'ye hiç gitmedim. Bakü'ye giden var mı? Bakü nasıl? Çok güzel diyorlar Bakü'ye. İnşallah yakında. Okay, varsa sorunuz lütfen sorun. Amazon, eBay için ürünleri Zig'de nasıl bulacağız hocam? Ben şey yaptım ya, geçen canlı yayın var YouTube'da. Orada nasıl bulunacağını videosunu çektim. Lütfen ona bakın. Bize verebileceğiniz taktikler var mı? Hepsi YouTube'da mevcut. Bugün cumartesi $29.000 satış yaptım. Bravo, tebrik ederim. Hayırlı olsun. Vallahi çok mutlu oldum. İnşallah daha çok yaparsın. 2 aydır yapamadım. Sabahtan akşama kadar Facebook Market, eBay videosu izledim. Bravo Emin. Ben de izliyorum. Akif, Bakü'ye bekleriz. Valla Bakü'yü çok gitmek istiyorum. Belki yakın zamanda gelirim arkadaşlar Bakü'ye de. Eee, Bir artık Bakü'de bana bir kahve ısmarlarsınız. Hep öyle diyorum da ben gerçi kendim için şey yapıyorum. Bakü'ye geldiğimde hatta beraber gideriz hep beraber Türkiye'den arkadaşlarla Bakü'yü dolaşmak istiyorum. Çok güzelmiş. Hiç kısmet olmadı. İnşallah. Hocam Ankara hayatımda gördüğüm en kötü şehir. Vay can, harbi mi? Ankara'yı niye gömdün ya? Yani başkentimiz orası. PayPal yerine sadece Payoneer ile yapabilir miyim? Yapabilirsin. Aspin'de satılık eBay hesapları var. Tarafından onayla. Spam yersin. Hiç onlara girme Hasan. Bakü'ye bekleriz. Hocam inşallah geliriz. Hocam Facebook dropshipping'e nasıl pound'la satış yapabiliriz? TL olarak gösteriyor. O dolar olarak gelir. Serkan bir de para birimini Türkçeden satış yapacağın marketin currency'sine göre değiştirmen lazım. Eğitimde anlattım ben onu. İlk fırsatta Ankara'yı terk edeceğim hocam. Çok monoton ve havası iyi sayılmaz. O zaman Ankara'dan herkes şikâyetçiyse ben bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Ben Ankara'ya öyle dolaşıyorum. Şeylere gidiyorum. Aspava mı diyorsunuz siz oraya? İşte Aspava'ya gidiyorum, yemek yiyorum. Ulus'un oralara gidiyorum. İşte takılıyorum. Almam gerekeni alıyorum. Sonra gidiyorum. Yani Ankara'da yaşamadığım için bana böyle şey geliyor. Ankara'nın bende çok büyük hikâyeleri var bir de. Yani Ankara benim ilk yurt dışına çıktığımda hayatımın en zor günüydü. Nerede yani en zor gün dediğim işin komik yanı bir tarafa. 21 yaşındayım. Litvanya'ya gideceğim, ve Litvanya'ya giderken, konsoloslukların hepsi Ankara'da. Sabahın, kaçtı yanlış hatırlamıyorsam 2 arabasıyla mı ne işte yola çıktım İstanbul'dan Ankara'ya gittim. Sabah 6 mıydı neydi? Konsoloslukta da yanlış hatırlamıyorsam saat 8.30'da mı ne şeyim vardı Ankara'da. Ya adamlar benim yüzüme 5 kere kapıyı kapattı. Ben de o zaman ilk yurt dışına çıkacağım için çok gerildim. Çok üzüldüm böyle. Böyle kapının önüne çıktım neredeyse ağladım ağlayacağım. Ankara'nın o soğuğunda mermer şeyin üzerine oturuyorum donmuşum, ve Ankara ile imtihanım var. Çok zordu. Şeydi, işte, şanslıydım Allah'tan. Verdim şeyleri, evrakları. Sonra çıktım, İstanbul'a geldim. Pasaportum geldi, vizeyi vermişlerdi. Ankara'yla çok zor imtihanlarım oldu ama ondan sonra tabii şimdi şey yapmıyoruz ya, hani, Ankara'ya buradan selam olsun. Beni zorla pavyona götürmek isteyen öğrencilerime de selam olsun. Ankara'nın şeyi çok meşhurmuş. Gitmedik tabii ki de inşallah giden arkadaşlar varsa eğleniyordur.
İlk fırsatta Ankara'yı terk edeceğim. Selam. Permaban yedim, geçmiş olsun. Açma hesabım var tabii ki. Eğitim içerisinde anlatıyoruz. 2'nci el hesap nasıl açılırız? Ismarlarız tabii. Çok sağ olasın. YouTube, eBay için yerel mi hocam? Ne demek o soru Kerem, anlamadım. Hocam ilk ürün satışımızda yardımcı oluyor musunuz? Oluyordunuz. Şimdi nasıl yapacağız? Sadece her zaman yardımcıyım zaten arkadaşlar. Hocam ben ilk yurt dışına çıkacağımda 22 yaşındaydım. Konsolosluk burnumdan getirdi. 6 ay Ankara'dan telefon bekledik. Ondan sevmiyorum. Aynı şeyi ben de yaşadım da Allah'tan o travmayı atlattım yani. Hani, eee, çok şanslıydım. Konsolosluğa giderken onların dilini öğrenmiştim. Birkaç tane böyle şeylik yaptım. "A, merhaba." falan dedim. Herhâlde gözlerine girdim onların. Bir de benim vizem farklı bir vizeydi. Yani çok şeyli bir vizeydi. Bir şekilde aldık yani Ankara'da. Zordu, benim de zordu ama şimdi artık Ankara'ya sadece gidiyoruz, ne derler, ziyareten ziyaret ama Anıtkabir orada. Ankara ne olursa olsun Anıtkabir orada. Bitti. Hocam eğitim ne kadar süresi? Sınırsız Haluk. Ara depo kiralamak ürün başına karga, label 5 puan tutuyor. Kar çok düşük. Bu konuda ne öneriyorsun? Bilmiyorum. YouTube, eBay drop yapmak için bilgiler yeterli mi? Yani sana kalmış. Ne kadar doğru bir şekilde kullanabildiğinle alakalı bu. Manchester'dan selam. "Oh day mate." I'm from Manchester. Onur selam, teşekkür ederim. Manchester'a selam olsun. Nasıl gidiyor Manchester'da? Hayat nasıl? Manchester şu an nasıl? Hava durumu falan orada. Londra'dan da size selam olsun. Bekleriz Londra'ya. Hiç gelmedim. Manchester'da çok arkadaşım var. Hiç çıkamadım Manchester'a kadar. İnşallah bir gün, hatta dün, İskoçya'ya falan gidecektim de direkten döndüm. Yani işlerden dolayı. Manchester'a da uğramayı çok istiyorum. İnşallah gelir görüşürüz hatta oralarda. Beni dolaştırırsınız Manchester'da. Çok arkadaşım var bayağı çağırıyorlar. Pasaport da açabilir miyim yeniden? Açabilirsin tabii ki de bunu öğrettiğimiz şekilde yapman lazım. Minimum kaç dolar ilk sermayemiz olmalı? Satmak istediğin ürün kadar kredi kartıyla yaparsan gerek yok. 2'nci ürün istemek şu ana kadar bir tane ürün istedim suspend yememek için. Demir, bekleme, satışlara devam et. Sizi dinlemek harika hocam. Bu bütün büyük siyasetçilerin 1-2 saat boyunca soru cevap yapanlar hissi veriyorsun. Helal olsun. Joker teşekkür ederim. İnşallah zaten, Cumhurbaşkanlığında adamı koyacağım. Türkiye'yi bildiğiniz yapacağım. Bütün dünyaya üretim yapan bir fabrika. Türkiye'nin para birimi olacak neredeyse arkadaşlar. Bir Türk lirası 20 pound olacak. Abi çok güzel olmaz mı ya? Harbiden. Türkiye bütün her şeyi böyle üretirse zaten bir tane parti falan mı açsak biz, ne yapsak ya? Herkes öyle yapıyor. 13. Cumhurbaşkanı olayım, ne olacak? Herkes denedi zaten. Ben de deneyeyim, ne olacak yani? Bana güzel oy verirler ama ben onu biliyorum. Bir de ne derler, Türkiye'ye taze kan lazım. Eee, çok güzel olur aslında ha, düşünmek lazım bunu. Hımm. Düşünsenize, wow! Bunu bir değerlendirelim. Bir o eksik. Zaten yapmadım herhâlde bir siyaset kaldı. Onu da yaparsam Amazon'dan eBay dropshipping ne kadar güvenilir? Öğrettiğimiz şekilde yaparsan doğru bir şekilde sorun olmayacaktır. Çıt 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 tek fragman Ramazan cevaplamış. Ne güzel, kendi kendinize yardımcı oluyorsunuz. Tüt 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 çü çü tüt 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 çü çü çüt çüt çü tüt 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 tü. Bam bam bam. Okay. Abi ne? From ship adresi Amerika'da herhangi bir adres olacak yoksa evimizin adresi mi? Mustafa ürünün çıkış adresi yap mümkün mertebe. Eğer yapabiliyorsan da Trackerface'te, değiştir. Flag konuşalım. Flag. Yemiş hesap düzeltilir mi? Düzeltilir tabii ki Esma. Reklam çık bak nasıl düzeliyor. Bir de aynı ürünleri yükleme. Hocam eğitim aldım. Ailesel nedenlerden dolayı izleyemedim. İade etme şansım var mı? Üzgünüm Ömer. Ürünleri aldıktan, açtıktan, izledikten sonra iade ne yazık ki kabul etmiyoruz. Bu politikalarda mümkün. Çünkü, çok komik şeyler başıma geldi. Daha iade herhangi bir şekilde yapmıyoruz. Çünkü bunlar dijital bir ürün. Alıyorlar, indiriyorlar. Ondan sonra iade edebilir miyiz?
Bana bir gün birisi geldi, hiç unutmuyorum. "Ya abi" dedi, "ne olur gözünü seveyim, işte, şey yapacağım" dedi, "şunu yapacağım" dedi, "bunu yapacağım" dedi, işte, "şunu yapamıyoruz" falan. Ben işin parasında değilim, dürüst konuşayım. Fakat öyle ağladı, böyle zırladı. Ya dedim, hani, bu çocuğun yazması bile artık beni rahatsız etti. "Tamam" dedim. Ardından aradan bir saat geçti, öteki eğitimi satın aldım. Dedim yani, "Madem" dedin, "hani, o kadar aldın" "Abi" diyor, "ben parayı bir yerden buldum şimdi" dedi. Yani arkadaşlar yanlış anlamayın da ticaret yapıyorsunuz, eğitimi kendiniz alıyorsunuz. Yani tutup da bir yerden kitap alıp okuyunca gidip de "A, ben bu kitabı beğenmedim" diye geri iade etmiyorsunuz ki kitabı tekrar satılabilir ama dijital ürün öyle değil. Aldıktan sonra indiriyorlar bilgisayarına. Yani üzgünüm belki sen bunların hiçbirini yapmadın. Üstüne alınma ama bunlar ticaret yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben ticarette çok para kaybettim, çok da kazandım. Çok tecrübe oldu. Ben bugüne kadar aldığım bir tane eğitimi, yani, iade etmedim. Niye iade edeyim? Kötü bile olsa tecrübe oldu benim için. Adam sonuçta emek etmiş. Sana göre kötü, belki ona göre iyi ya da aynı şekilde şey. Çok komik senaryolar oluyor bazen. Bir tane çocuk vardı, hiç unutmuyorum. Eğitimi almış, videoları indirmiş, sonra iptal etmiş. Tabii ki iptal edince, hani, giriş hakları da kapanıyor. Sonra diyor ki, "Ben o dosyaya ulaşamıyorum. O dosyayı bana verebilir misin? Eğitimi almıştım." diyor. Dedim, "Eğitim içerisinde var. Git al." dedim. "Ya, ben eğitimi iade ettim. O yüzden" dedi, "şey yapamıyorum, giriş yapamıyorum." dedi. Ya, dedim, "Alay mı geçiyorsun benimle artık?" Yani, hani, bazen insana şey yapıyorlar, yani, spam gibi davranmayın arkadaşlar. Ya, ticaret yapıyorsunuz, o paranın zaten fazlasını insanlar 2 haftada kazanıyor. Önünüze giden yoldan gidin, daha başarılı olun. Sibel, "Hocam ben 2'nci el ürünümü TL'den kargolayacağım." Sibel yazdım ya sana bugün WhatsApp'tan. Sibel, ne yapacaksın biliyor musun? Bir tane opsiyonun var. Navlungo'dan ürünleri göndereceksin. Navlungo her şeyi yapıyor senin adına. Takip numarasıdır, odur budur. Eğer yok ben bununla uğraşmak istemiyorum diyorsan da git UPS'e normal birisine gönderiyormuş gibi gönder. Kargo numarasına girme, ya da Trackerface'ten bize ver, biz değiştirelim kargo numarasını. Öyle sisteme yükle. O zaman çıkış yeri gözükmez. Bir sorun olmaz. Sadece müşteriye zaten hızlı kargo ile gideceği için de müşteriye ulaşacaktır. İzmir'e selam olsun. Ayla, bu istediğiniz bilekler taş mı olacak? Okay. Şunu anlatayım. Şu bileklikleri bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz ama, bunlar çakra taşları arkadaşlar. Bana ne diye sormayın ama çakra taşları işte. Anlayan varsa biliyordur ne olduğunu. Bunlardan lazım. Bana şunlardan üretecek, yapacak ve iyi kalitede yapması gerekiyor bu arada. Yani öyle şey tutup da spam gibi şeylerden yapmasın. Güzel bir şey bekliyorum. Eee, Alacağım çünkü bayağı bir. Yapan varsa el işiyle de yapabilir. Sadece şöyle bir şey, ürünü ürünü görmek istiyorlarsa gönderebilirim. Instagram'da story'de var zaten. Şey, yani yapabiliyorsanız yapın yani. Ben alırım yani o yüzden demeye çalışıyorum. Eee, Yetkisi olanların bilgisi yok. Bilgisi olanların yetkisi yok hocam. Burada bunun değişmesi gerek. Ya, aslında şöyle bir şey var. Dürüst konuşalım. Hayatta her şeyi, aslında biz kendi kendimize yaptık. Hani, Atatürk yıllar önce, Osmanlı'nın akabinde, Samsun'a gittiğinde İstanbul'u ve diğer İzmir'i ve diğer yerleri bir taarruzat başlatıp ve tekrar Türkiye'yi almasının akabinde, halk, yani bizim babalarımız, annelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz, büyük babalarımız ve onların ötesi, ülkeyi, ellerinde silah olmadan, ellerinde yani, sapanla, ne bileyim, işte, kürekle ülkeyi aldılar, işgalden. Bugün İngiltere'de, Thames Nehri'nin orada bile hâlâ Çanakkale'ye gidip de geri gelmiş bir tane geminin sembolü vardır. Çanakkale'ye geldiklerinde bütün bu Norwich tarafında İngilizler geldi ama bunlar tam İngiliz de değil, böyle kırma, karışık bir şey. Ya, demeye çalıştığım, hani, nereden nereye? Atatürk 100 yıl önce Türkiye bence daha ilerideydi, dürüst konuşalım, kurulduğu zaman. Şimdi bu nasıl böyle geldi? İşte bunun kanalı bu değil, öyle söyleyeyim. Fakat, çok net bir şekilde söyleyebilirim ki,
Türk milletinin seçimi, Türk milletinin sonucu. İnşallah, düşünceleri biraz artık değişmiştir. Kim ya da başta kimin olduğu ya da ne yaptığını tartışmıyorum hiçbir şekilde. Sadece tek dediğim şey gerçekten, Türkiye'ye bence taze bir kan lazım. İnşallah. Okay. Abi selam. Bu sene eğitim alanlar için yeni kampta olacak mı? Vallahi kamp herkes istiyor arkadaşlar da. Kampta ben çok yoruluyorum. Onu, en yakın zamanda böyle güzel bir sisteme oturtup yapacağım. Çünkü kampa çok kişi katılıyor. Çok da eğleniyoruz. Ben kampta çok eğleniyorum. Dürüst konuşayım, sizden daha çok eğleniyorum. Yani kampı yapmak benim için daha iyi. Fakat, kampı kendim ayarlamam lazım. Yani bu arada arka tarafta işler var. Bir düzgün bir süreç yapmam lazım. İnşallah kampta olur. Çok kişi istiyor çünkü. Doğal taşlarla benim de merakım var. Bursa'da birisi var. Instagram'dan takip ettiğim bu konuyu çok iyiler. DM'den yazayım. Olur, Ayla çok sevinirim. Nasıl söyleyeyim? Eee, Bursa'da varsa tanıdığın, şey yap, şu bilekliklerden sor, yapıyor mu? Yapıyorsa ne kadara yapıyor? Ne kadara şey yapar? Siz de satabilirsiniz bu arada, onu da söyleyeyim. Yani bana ulaşırsa çok sevinirim. Instagram'dan bana yazsın. Ben müsait olduğumda ona geri dönüş yaparım. Varsa sorunuz Ankara'ya bekliyoruz. Vallahi Ankara'ya geliyoruz da kimse şey yapmıyor ya. Karşılayanımız yok. Aramızda kalsın, katılıyorum. Ankara çok rezalet. Silsek yokluğu aranmaz. Olur mu? Ankara'da Anıtkabir var arkadaşlar. Antalya ya da Münih'e gelişiniz olursa sevinirim. Ya Antalya'ya tartışmasız geleceğim de Münih'i, bilmiyorum. Antalya ben planımı yaptım. Kaş'tayım. Oradan da Kelebekler Vadisi. Oradan tabii ki İzmir. Eee, ya aslında şöyle düşünüyorum. Hani Antalya, Marmaris, Bodrum, İzmir, oradan da Yunan adaları. Tekneyle açıl, bir hafta o karşıdaki koylarda. Ay düşünmesi ne kadar güzel ya. Düşünmesi bile güzel. İnşallah okyanusta 2 hafta sonra oradayız, değil mi? You want to say hello? Hello. You want to come say hello? I said hello. But you know what I see you. Okyanusla beraber 2 hafta sonra geleceğiz. No, no, come here, come. Hello. Give me cut. Gel bakayım buraya. Bir tanem. Oh! Oba. Hello. Say how are you? Say I'm gonna come Turkey. Okay, go play. Say bye bye. Okay, go sit. Take a seat. Yani dediğim gibi inşallah 2 hafta sonra tam bilmiyorum zamanı ama böyle bir turumuz var oğlumla. Çok da güzel olacağına inanıyorum. O sırada sizi de görmek çok isterim. Hocam uzmanlık alanım doğal taşlar. İstediğinizi yapabilirim. Kesle işleme, ham taş yardımcı olabilirim. Valla şöyle bir ürün yapabiliyorsanız bana ilk önce fiyat ve bir tane de tester gönderin arkadaşlar. Ben de, hani, bakayım hangisi benim için daha iyi, daha avantajlı ve daha iyi üretimi var. Onunla anlaşayım. Bir de şöyle bir şey var, yani, bu ürünleri tüm dünyaya satacağız çünkü o yüzden söylüyorum. Yani bayağı birkaç şeyle olmayacak. Hesabım TR adresi sorularınızı lütfen sorun. Gönderim yaparken Navlunga gibi şirketlere göndersem onların takip numarasını girsem sıkıntı olur mu? Demir çok güzel. Navlungo'nun numarası sistemde çıkış yerini gösteriyor. Kargo numarasını değiştirmenizi tavsiye ederim. eBay açan da nasıl yapabilirim suspend olmayayım? Sen Azeri misin? Eee, bir derseniz rica ediyorum. Sana bana Instagram'dan yaz yardımcı olayım. O şekilde çünkü yazdığını yanlış anlamadım. Şeyini anlamadım. Kısa. Siz Q mu kullanıyorsunuz K'de? Tamam özür dilerim. Eee, valla sana şeyde eğitimde ve de internet sitesinde ya da YouTube'da bayağı bir video var. Bir bak istersen onlara. Ben adım adım gösteriyorum. Hatta geçen çektim.
Ekran görüntüsü işte broke rich diye. O videoyu bir izle. Bayağı faydası olacaktır sana. Yani bilmiyorum Azeri arkadaşlarım, kardeşlerim benim konuştuğumu anlayabiliyorlar mı? Ben biraz yuvarlayarak, şey yapıyorum çünkü Türkçeyi konuşuyorum. İnşallah sizin için de anlaşılır oluyordur. Olmuyorsa da yani Azerice'de konuşabiliriz sizler için ama bu sefer de Türkler biraz şey olacak. Bilmiyorum. Yani inşallah anlıyorsunuzdur. Hocam endüstriyel aletler için toptancı verebilir misin ucuza bulmak için? Ömer eğitimin içerisinde linkleri var. Biraz bize biraz bu işlere nasıl başladığınızı anlatır mısın? Tamam anlatayım. Süper bir konu. Sene 2009. Türkiye'den kaçmak için 21 yaşında bütün yolları denedim. Biraz para biriktirdim ve yurt dışına nasıl çıkacağımı düşündüm. Çok ilginç bir şekilde, bir tanışma oldu. O tanışmadan sonra da ben yurt dışına evlendim, gittim. Ondan sonra da orada hiç dilini bilmediğim bir ülkeye gidince de yapacak, bir şey bulamadım ve beni kimse işe almadığı için, artık kendi işime başladım. Bunu ben çok eskiden beri yapıyordum. Yani 18 yaşımda falan başladım fakat başkasının yanında çalışıyordum. 20-21 yaşına kadar başkasının yanında çalıştım. Turkcell'de çalıştım daha doğrusu. Eee, Turkcell'in CEO'suyla beraber çalıştım. Bana çok şey öğretti ve öğrettikten sonra da ben artık kendi ticaretimi yurt dışında yapmaya başladım. Çünkü Türkiye bana yetmedi. İyi ki de çıkmışım. Bugün istediğim zaman Türkiye'ye gidebiliyorum ya da başka yere. Şöyle bir şey var, ben şunun bir farkındaydım arkadaşlar. Türkiye'de bir tane akım vardı. İstediği kadar çok çalışsın, sadece bir tane maaş alabilecekti. Ben buraya geldiğimde bir pound 5 Türk lirasıydı. Dedim ki yurt dışında bir tane akın çalışır ama 5 tane akın para kazanır. Kafam öyle basıyordu o yaşlarda. Şimdi 22 tane kazanıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Aynı işi yapıyorum 22 tane ki kazandığım para da, gittikçe şey olarak artıyor e-ticaret üzerinden olduğu için. Böyle yani. Kitap yazdık 5 sentten milyon dolara. Okumak istersen 18 Türk lirasına kitap yurdunda satıyorlar. Oradan okuyabilirsin. Bayağı orada hepsi var. Bahadır selam. İslam abi senin aynın çok benziyor maşallah. Benden yakışıklı ya. Adamın gözleri falan çok şey yani. Yolda herkes babası mısın diye soruyor. Yani bayağı bir albenisi var onun. Akın abi İzmir mi Londra mı? Of, çok zor bir soru bu. Bunu cevaplayamam. Açıkçası ben size kendi hissettiğimi söyleyeyim mi? Dürüst bir şekilde. Ben İzmir'e ne zaman gelsem genellikle eğitim için buluşuyoruz. Kordon tarafında falan. Ben İzmir'de bir kere bile çalışamadım. Yani telefonda falan hiç telefonu bile çıkartmadım, bilgisayarı bile çıkartamadım. Çünkü abi İzmir hayvan gibi güzel ya. Yani 30 derece, deniz kenarı, her yerde midyeci var, kumru mu yapıyorlar? Kumrusu var, insanları güzel, havası güzel. En son, işte, geldiğimde ben neredeyse bir gün kendimi bizim, işte, takımdaki arkadaşlarla falan Hilton'a kapattım ben kendimi. Hilton'da şey gibi oynadık yani. Saunaya girdik, oradan masaja girdik, oradan çıktık, hamama girdik, oradan girdik, buhar banyosuna çıktık, yemek yedik, yukarı çıktık, indik aşağı. Ya, İzmir'de hayat yaşanıyor arkadaşlar ya. Hani, arka tarafta böyle Ceza'nın konseri vardı. Kordon kenarından gidiyorum Alaçatı'ya, oradan, eee, Çeşme'ye. Çeşme çok güzel marina tarafları. Yani İzmir'de yaşanır, İzmir'de çalışılmaz. Ben herhâlde 1-2 yıla, kendimi emekli yaparım. İzmir'e falan yerleşebilirim. Yani en azından 6 ay orada, 6 ay burada yapabilirim. Londra'da, gençseniz, gece hayatını seviyorsanız, yaşamayı seviyorsanız, insanları seviyorsanız, hani, şey muhabbeti var ya, yurt dışında kızlar teklif ediyor. Öyle bir kafaya sahipseniz Londra daha iyi sizin için. Eğlenirsiniz, çok eğlenirsiniz hatta yani. Ama İzmir, şey ama dürüst konuşayım, ben Ortaköy derim yine, doğduğum yer derim. Yani ben o kadar yer dolaştım, ettim ama Ortaköy benim için hepsinden farklıdır. Orada doğup büyüdüğüm için, Ortaköy'ü çok severim. Yani İzmir'i de
satabilirim orada. Ortaköy ya da Kadıköy. 2 tane köyden biri. İnşallah kısmet olursa 2 tane ev alacağım. Hafta içi Ortaköy, hafta sonu Kadıköy. En güzeli. Ay sonlarında bir kere İzmir'e, sıkıldığım ya da iş toplantıları olunca da Londra'ya gelirim. Neden olmasın? Sağ olsun Pegasus bana şey vermiş, kart kullan bitmiyor. Okay. Eğitimde wholesale dropshipping anlatabiliyor musun? Mustafa var içerisinde bütün hepsi. Ben yaklaşık 3000 tane falan toptancı var. Zaten benim o toptancılara verdiğim para eğitimden daha pahalı. İşin komik yanı o. Eğitim 100 pound mı ne? Benim o toptancılar ben 150 pound'a mı ne almıştım bir yerden. Yani hocam bu yılda eğitim alanlar için yeni kamplar olacak mı? İnşallah olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani bunun sözünü vermeyeyim de. Hocam eBay dropshipping yaparken Amazon'da aldığımız ürünleri iade değişim olayları nasıl oluyor? 30 gün iadesi var. Amazon'a yazıyorsun, iade ediyorsun. Azerbaycan'da eBay dropshipping için sanal sunucu kullanmasak olur mu? Olmaz. Yani olur da nasıl yapacağını bilmen lazım öyle söyleyeyim. Büyük ihtimalle bu soruyu sorduğuna göre bilmediğin için biraz sıkıntı yaşayabilirsin. Resmi reklam çıkman lazım Fleck hesaplar için. Bahadır selam. Drop partisi. Ha yok drop partisi kurmam da Ok Parti falan kurarım herhalde. Ok Parti diye bir parti var mı? Ben Otcoin'i çıkaracaktım. Ödemeleri artık Okcoin'le alacaktık. Yalnız Okcoin'i almışlar arkadaşlar. Ben 2 yıl öncesinden bahsediyorum. O şey oldu. Bari partisini kuralım. Ok Parti. Şeyimiz de bu olsun. Ok Parti diye bir parti var mı? Almasınlar. Bu istediğim bileklikler. Hocam bu sene eğitim alanlar için yeni bir kamp olacak mı? Arkadaşlar kampta beni görmeyi çok mu özlediniz? Eee okay. Allah bağışlasın maaş. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size de arkadaşlar. Esma spam'a mı bağladın? Bir insanın sıfırdan bir yere gelmesi için sizce ne kadar zamana ihtiyacı var? Önemli olan şey o insanın ne kadar zamanı var. Asıl soru bu bence. O insanın ne kadar zamanı var? Yani her şeyi erteliyorsunuz. Ya yarın olmazsa? O yüzden. Okay. Abi listedeyim. Günde kaç saat ayırsam ilerleyebilirim? Yani ne kadar koyarsın o kadar içersin. Bu soru tamamen şey. Beli Akın abi Azerbaycan'dan arıyorum. Selam Sanan. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok yaşlı. Flag yani hesabı şirket bantlamak mantıklı mı? Değil ama flag'ini düzeltebiliyorsun Miraçan. Eee, Yani onun bir yöntemi var. Ben yaptım hatta Facebook grubunda da paylaştım. Dedim ki flag yiyen hesap ve sonrasında kendine gelen hesaptı. Kendi hesabımda hatta bu da. Akın Bey, drop'a başlamak istiyorum. 6 aylık bir hesabım var. VPS kullanmak istiyorum. Eski hesabımı iptal edip yeni bir hesap açabilirim imkan adıma. Evet 10 tane 20 tane de açabilirsin tabii ki. Ortaköy, Kadıköy eskisi gibi değil. Göçmen doldu artık insandan yürünmüyor. Vallahi Can sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Ortaköy'e de gittiğimde, Kadıköy'e de gittiğimde şey böyle ben yürüyorum. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Ben oraya gelince yani harbiden benim geldiğim belli oluyor. Eee, O yüzden benim için böyle çok da şey olmuyor ama dediğim gibi böyle giderse daha da şey olacak. O yüzden Türkiye'deki gençlerin gerçekten ekonomiyi, kendi piyasasını, kendi bilincini, söz hakkı sahibi olması gerektiğini artık yavaş yavaş faydalan benim bunu yapmamdaki amaç aslında Türkiye'de şöyle bir sorun var. Türkiye'deki hiçbir insan konuşarak anlaşamıyor. Hakkını savunmayı bilmiyor. Hakkını savunmayı kavga etmek sanıyor çünkü. Yani bir şey derse bir şey olacağını düşünüyor. Aslında, doğru bir şekilde insanlarla konuşulursa kimse kimsenin hakkını ezdirmez ya da yedirmez ama herkes başkasına bir şey oldu mesela sokağa kedileri koyuyorlar, bırakıp gidiyorlar. Bir sokaktan birisi demiyor ki bu hayvanları niye buraya bırakıyorsunuz? Ben kendim bildim bileli, Ümraniye tarafında ormana köpekleri bırakıyorlar. Yani orada ölüme terk ediyorlar. Yani bunlara izin veremeyiz arkadaşlar. Onlar da can. Yani sırf insandan da değil ve bunu herkes birbirinden bekleyerek yapıyor. Yani bu ne demek? Ya o yapsın, Ahmet yapsın, Mehmet yapsın. Hayır.
Sen ormanlar yanıyor Türkiye'de. Haluk Levent çıkıyor, koşturuyor, işte Şahan koşturuyor, diğer bazı insanlar biz, şeyde bütün eğitimleri bedavaya verdik orman yangınlarında. Yaklaşık, herhâlde bir 50.000 tane ağaç diktirdik Tema Vakfı'yla. Biliyorum şey kısmını da tartışmıyorum sizinle ama 50.000 tane insan, ağaç diktirdi sayemizde ve Antalya'yı yeniden yeşertmeye çalıştık. Bunlar ben Türkiye'de değildim, İngiltere'deydim ama ben bile buradan bir şey yapabiliyormuşum. İnsanlar da yapabilir. Hepimiz de yapabiliriz. SMA hastalığı çocuklara, kanser hastalığı, okumaya ihtiyacı olan insanlara biz buradan eğitimleri alıyorsunuz. Abi niye eğitimi parayla satıyorsun? O kazandığımız paraları arka tarafta size hizmet edelim diye takımdaki arkadaşlara dağıtıyoruz. İşleri büyütüp yazılımlar yapalım diye siz yazılımlara £100 ödemeyin, £200 para ödemeyin diye biz yazılım yaptırıyoruz o paralarla. Size yazılımları £20'a satıyoruz. Sunucuları £20'a satıyoruz. Abi bu yazılımla işte eğitimler niye paralı, niye bu kadar pahalı satıyorsun? Biz o paralarla alıyoruz. Arka tarafta sizin zamanında okutmadığınız, okutamadığınız çocuklara okutuyoruz. Onlara yardımcı oluyoruz. Hayvanlara yardımcı oluyoruz, sokak hayvanlarına. Şimdi anladınız mı niye paralı arkadaşlar? Umarım anlamışsınızdır. O şey olarak yazan arkadaşlar var. Öyle olmasa biz yüzlerce eğitimi bedavaya vermezdik. Yani öyle bir amacımız ya da niyayımız olsa ki £4.000'luk eğitimi tutup da £100'a vermezdik. Adamlar aldığı zaman eğitimi £200 zaten ikinci haftasında kazanıyor. Ki o eğitim içerisinde benim aldığım 15 senem var. 15 senede kaç tane öğrenci milyoner olmaya başladı. Hani bazıları kazandı artık milyon. Amacı zaten insanları milyoner etmek. Ben nasıl olduysam sizi de aynısını etmeye çalıştım. Orada o bilgiler var 15 senelik ve her şeyden de öte inanan insanlar için orada fazlasıyla bilgi var zaten. Onu yapamıyorsa artık onu bir şey de diyemem. Okay. eBay USA dropshipping yaparken sanal sunucu kullanmasak lokasyon USA gösterebilir miyiz? IP'den yakalarlar. Zaman banka kartı, Payoneer hesabı da getirmeye aynı kart olur mu? Trend shopping bilgiler aynı olması gerekiyor. Bugün barınağa gittim. Hala rezalet, kan donduran vahşet, milyonlarca katliam söz konusu. İşte ses çıkarmadığınız sürece bunlar hep devam edecek arka tarafta arkadaşlar. Ne yazık ki. Herkes birbirinden bekliyor çünkü. Eğitime para vermiyorsunuz ki kaç katını kazandırıyor zaten. Ya, o doğru da işte, Eren, önemli olan şey insanların bakış açısı. Abi bir de Okyanus Üniversitesi için bir tane app olursa çok iyi olur. Ya sürekli elimde bir telefon. Onu da yapacağız. APK'sını yaptık da, siteyi güncelleyelim. Ona göre yeniden bir sistem oluşturacağız. Tabii ki yaparız. Neden olmasın? O çok basit bir şey. Yaptık daha öncesinde de, şu an daha şey yapmadık, ne derler? Eee ne derler? Daha yapmadık. Hocam Türkiye'de haksızlığa ses çıkarana ilk olarak haksızlığa göz yuman saldırır. Doğru söylüyorsun. Ama çok olursanız hiçbir şey yapamaz. Abi yeni girdim yayına. Başlığın cevabını verdim mi? Vereyim. eBay mi Amazon mu? İkisini de yapın arkadaşlar. Kendinizi kısıtlamayın. Hocam günde kaç saat çalışıyorsun şu an? 15 falan. 15 aşağı yukarı. Bazen değişiyor. Bazı günler, bazen fazla oluyor. Yani önemli olan aslında ne kadar verimli çalışabildiğim. Bazı günler 1 saatte 15 saatlik iş yapabiliyorum. Onlar çok güzel oluyor. Her gün o kadar performanslı olamıyorum. Bazen hayat bu sonuçta. Üzüldüğüm zamanlar oluyor, sıkıldığım zamanlar oluyor, mutsuz olduğum zamanlar oluyor, kendime zaman ayırmak istediğim zamanlar oluyor, eğlenmek istediğim zamanlar oluyor. Yani, bunlara da zaman ayırmam gerekiyor ki, daha iyi işler yapayım. İşte önemli olan biraz daha verimli olabilmek. Şu an, biz güzel çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. 6 ay önceki kamplarda metotlar şu an için geçerli mi? Geçerli İbrahim. Tabii ki her şey aynı zaten. Bir şey değişmedi. İnsanlar değişiyor sadece. Amazon'da eBay drop yapabilmemiz kargo numaralarını Amazon geç veriyor, uzak. Arkadaşlar aynı gün veriyor, şey değil. Trackerfest'ten çevirebilirsiniz. Vallahi bir söz var Akın abi, o tam sana göre. O kadar çok çalıştım ki hiç işe gitmedim. İslam doğru bir şey bu. Benim kitapta hatta yazıyor. Kitabın ilk sözü, eee
para kazanmadan yapabileceğin işlerde çalış ki gün sonunda para verebileceğin bir iş olabilsin. Yani aslında, eee, yani para kazanmasan bile bir iş yap. Bu iş senin sevdiğin iş oluyor zaten. O iş zaten senin maaş vereceğin bir iş oluyor ki maaş verebiliyorsan otomatikman yani patron olmuşsundur. Fakat, şimdi insanlar patron olmayı şey sanıyor, emir vermek ya da şey. Arkadaşlar patron olmak diye bir şey yok. Hiçbir zaman patron olmayacaksınız. Önder ve girişimci olun. Söylemenize gerek kalmadan insanlar işleri yapsın. Bu çok önemli. Bunu yapabilirseniz her şeyi yapabilirsiniz. Siparişimi iptal ediyorum fakat geri ödeme yapılacak kartı kabul etmiyor eBay. Onu hiç bilmiyorum ne yapacağını Norcos. PUBG Mobile. Süpermiş. Okay. Bilmiyorum artık ne diyeceğim, şey olarak fakat Türkiye'de yaşıyorsunuz, milyoner olmak istiyorsanız bence kesinlikle arkadaşlar, elinizi taşın altına koyun. Bugün 2 yıl, 3 yıl öncesinde çektiğim videolara bakın. O videoları izleyen insanlar nerelere geldi. Instagram'a girin, Okyanus Akın Yılmaz'a ve oradan öğrencilerimize bakın ne kadar para kazanıyorlar. Benim kendi kazandığım paralar eğitim içerisinde koyuyorum ben. Yani şey amaçlı göstermiyorum. Hiçbir zaman öyle bir niyetim yok. Abi ben bunu yaptım, şunu. Hayır, o kadar para kazandım. Yani bu yapılıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum size. Ben yaptıysam nasıl yaptığımı da gösteriyorum. Hani diyorum ki şunu yap, bunu kur, bu ürünü listele ki her gün size zaten kazandıran ürünleri de atıyorum ki işin en önemli kısmı satan ürünü bulabilmek. Bunu da gösteriyorum, atıyorum gruplara, Telegram gruplarına falan. Eğitim içerisine de koyuyorum. Tek yapmanız gereken eğitimi izleyip adım adım ilerlemek. Sonra siz uyurken bile şey oluyor. Bakın geçen arkadaşımla buluştum. Abi diyor iyi para kazanıyorum. Dedim güzel. Şu an para kazanıyor musun dedim. Şu an mı dedi. Evet dedim şu an benle otururken para kazanıyor musun? Yok abi işe gidiyorum ben dedi. İşten alıyorum parayı dedi. İşe gitmeden para kazanamıyor musun dedim. Yok dedi kazanamıyorum dedi. İyi dedim o zaman sen de yeteri para kazanmıyorsun. Çünkü olur da hasta olursan, olur da bir şey olursa sistem senin için duracak. Ne kadar kazandığının bir önemi yok. Önemli olan bu sistemi, parayı senin için çalıştırabilmen. Anlatabiliyor muyum? Bunu anlarsanız ömrünüzün sonuna kadar özgür olursunuz ve hele düşünsenize, gözünüzü açın arkadaşlar. Ben niye böyle kendimi yırtıyorum? Yani, bu benim hayattaki Okyanuslu şirketi olarak vizyonumuz ve misyonumuz bir. 2'ncisi, arkadaşlar mantıken günde £5'luk bir satış yapsanız, £5'luk düşünün Türkiye'nin parasına göre Türk lirası gibi düşünün buradakiler için. Türkiye'de £150'ya yakın bir para ediyor. Ve burada her yerde para var. Lütfen gözünüzü açın. Elinizi taşın altına koyun. Korkmayın. Girişimci olun. İnandığınız insanlarla yaşayın. Eee, insanlara değer verin. Daha iyi bir insan olmaya çalışın. Bu çok önemli. Bakın size söylüyorum. Her şeyin altında daha iyi bir insan olabilmek yatıyor. Eğer daha iyi bir insan olabilirseniz her şeye sahip olabilirsiniz. Tüm kalbimle söylüyorum. Gün sonunda şimdi bazen düşünebilirsiniz, işte, sevdiğiniz insanlar olabilir, çalıştığınız iş arkadaşlarınız olabilir. Bir yerde çalışıp işinizden ayrılmış olabilirsiniz ve, insanlar bunlara üzülüyor. Özellikle çalışma hayatından kendi işinize geçince çok böyle üzüldüğünüz noktalar oluyor. Bana bile oluyor arada. Eski arkadaşlarımı özlüyorum, buluşuyorum hatta. Daha geçen gün beraberdik. Eğlendik, takıldık, çok da güzel geçti. Ne demeye çalışıyorum? Böyle şeyler sizi üzüyor, hayatınızdan çıkan insanlar. Fakat şöyle bir şey var, böyle bir şey olduysa emin olun ki, Allah ya da neye inanıyorsanız sizin hakkınızda düşündüğü şeyleri o hissettiği için onu hayatınızdan çıkardı. Yani onlara çok da fazla üzülmeyin demeye çalışıyorum. Ya da herhangi bir şekilde iş arkadaşınızdan ayrılmış olabilirsiniz. Kendi işinize geçen ve yalnız hissedebilirsiniz mesela. Hayır, o olması gereken zamanda olması gerektiği kadar yanınızdaydı. Şimdi siz başka bir yere gidiyorsunuz. Yukarı çıkmak istiyorsanız, kartallar kadar yukarıda uçmak istiyorsanız güvercinlerle aşağıda kalamazsınız. Üzgünüm. Kartal olduysanız kartal olarak olması gereken yere çıkmanız gerekiyor. O yüzden sizden ricam elinizi taşın altına koyun. YouTube videolarından başlayın paranız yoksa. Ben YouTube'da bayağı bir video çektim. Oturun izleyin arkadaşlar. Sıkılırsanız mola verin kendinize. Bir saatte bir kalem kağıt alın, notunuzu alın. Ondan sonra da öğrendiğiniz bilgileri kullanın. Para kazanıyorsunuz. Zaten çoğu arkadaş YouTube'dan izliyor. Para kazanmaya başlıyor. İşte $300-400 eğitim satın alıyor. Eğitimle de 15 senelik bütün toptancılar, satan ürünler, yardım vesaire vesaire hepsi içerisinde luk diye bir anda
işte 2.000 £3.000 kazanıyor. Abi diyor bu nasıl oldu? Çünkü benim gösterdiğim ürünler, diğer şeyler arkadaşlar milyon dolarlık şirketlerde eğitmenlik yapıyorum ben. Bilmiyorum bilenler varsa yani internetten de araştırabilir. Zaten videoları falan da var. Onlarla yaptığım interview'ler ve diğer yazılımlarla da. Ben bu piyasada Avrupa'dan ve İngiltere'de yaşıyorum, Londra'da. Bütün piyasadaki, Avrupa'daki ve dünyadaki bu işi yapan bütün kişilerle zaten kontak halindeyim. Bu işi profesyonel yapan insanlarla ve şirketlerle. Çünkü bizden danışmanlık alıyorlar. Şu an 173 ülkede 200 binden fazla öğrencimiz var bizim. Müşterimiz var yani. Ve bu insanlar bize çok şey öğretti. Hesap açılımından tutun diğer şey. Yani ben şey demiyorum, eBay'de hesap nasıl açılır? Amazon ne hesabından bahsediyorsunuz? Biz arka tarafta adamlara para yağdırma makinesi yaptık. Yani adamlar oturduğu yerde buraya artık 1 milyonluk, 2 milyonluk mal gönderiyorlar şey olarak baktığınızda Türkiye'ye. Bilmiyorum şu an Instagram'dan sesim geliyor mu? Telefon arandı ama öyle olunca bazen sesim gelmiyor. Dediğim gibi sizler de yapabilirsiniz. Bu kadar kişi başarabiliyorsa elbet vardır bildikleri arkadaşlar. Umarım sizlere de faydası olur. Tek yapmanız gereken şey şu: zaten kazanacağını bildiğiniz bir parayı neden erteleyerek bekletirsiniz? Para hesabı bankada durunca zengin olmuyorsunuz ama bilgiye çevirdiğiniz zaman para kazanıyorsunuz. O yüzden paranızı yatırmaktan, kendinize koymaktan, yatırım yapmaktan korkmayın. Çünkü o bilgileri öğrendiğiniz zaman zaten aşağısı bir anda doluyor. Lütfen dediklerimi dinleyin. Kafanıza takılan soru olursa da sorun. Onun dışarısında dediğim gibi internet sitesini düzeltiyoruz. İnşallah bugün yarın bitecek. Çünkü bayağı bir temiz bir şey yapmaya çalışıyoruz arka tarafta. O biraz zamanımızı alır. Güzel olsun diye yapıyoruz. Çünkü kolay değil yani. Lütfen sorunuz olursa eğitimle ilgili giremediğinizi biliyorum. Bir gün bekleyin, tatil yapın, araştırın. Planınızı yazın bu süre içerisinde. Bu paraları kazandığınız zaman ne yapacaksınız? Londra'da olan varsa lütfen benimle iletişime geçsin. Londra'ya gelmek isteyen varsa bekleriz. Buralardayız arkadaşlar. Onun gibi yani gelin muhabbet edelim, kahve içelim. Çok kişi yazıyor özelden. Sorunuzu sorun, arkadaşlarımız devam etsin ve tekrar dediğim gibi yapmanız gereken tek şey kendinize yatırım yapmak. Çünkü biz burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Hani ben yanlış bir şey söylesem ya da farklı bir şey söylesem bu kadar insan bu kadar para kazanamaz. Yani mantıken baktığınızda bir şey anlatılıyor, bir şey öğreniyorlar ki bu kadar para kazanıyorlar ki Instagram'da girin, Telegram'da gruplara girin zaten kazanan herkes oraya atıyor kazandığı parayı. Eğitim 100 pound. Adam orada bugün diyor ki cirom 500 pound, 1000 pound vesaire vesaire. Instagram'da girin öğrencilerin kazandığı paraları oraya sürekli paylaşıyoruz. Böylelikle 15 yıl boyunca işte o öğrendiğim bütün tecrübeyi, kaybettiğim paraları nasıl kaybettim? Çünkü ne oluyor? YouTube'dan izliyor başkasının, sonra bu ticarete giriyor. Sonra giriyor hesabı kapanıyor. Abi diyor benim 100 puanım, 200 puanım eBay'de kaldı alamıyorum. Ne yaptın? Abi ben şunu yaptım ya da Akın Bey ya da Akın hocam ya da bazen şeyler yazıyor. Şeyden çok mutluyum. Bu aralar inanılmaz derecede kadın girişimciler yazıyor. İnanılmaz derecede. Ne oldu bilmiyorum. Şeyde bir şekilde herhalde bir yerden ulaşmışlar. Yani şu an neredeyse önceden %70 erkek vardı. %30 algoritmada %30 kadın vardı. Şu an neredeyse %50 kadın, %50 erkek. Bu beni çok mutlu ediyor. Türkiye'deki girişimci kadınların da bu şeyleri başarması beni çok mutlu ediyor. Çok güzel bir şey. Çok mutluyum bundan. Lütfen ikiniz de her türlü sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Beni çok mutlu ediyorsunuz bu arada bilginiz olsun. Onun dışarısında evet, dediğim gibi arkadaşlar bugün cumartesi benim eğlence günüm. Oğlumla biraz dolaşacağım, eğleneceğim. Umarım sizin için güzel bir yayın geçmiştir, eğlenmişsinizdir. Bayram bu arada seni şimdi gördüm kusura bakma. İyi akşamlar. Sorularınız için lütfen Okyanus'u Akın Yılmaz'a yazın Instagram'dan arkadaşlar. Aşağıda linkleri var videoların hepsinin. Yazın biz de size yardımcı olalım. Siteyi bitirdiğimiz zaman Instagram'dan paylaşacağız, YouTube'da da paylaşacağız. Girer izlersiniz. Bu süre zarfında sizden ricam lütfen sadece 10 tane şükrettiğiniz şeyi kağıda yazın ve bu şeylere sahipmiş gibi bir düşünceye dalın. Bu sizin işinize çok yarayacak. Lütfen bunu yapın. Bu çok ama çok önemli. Ve en önemli şeylerden bir tanesi de plan yapın. Nasıl yapacaksınız? Ne yapacaksınız? İnsanların kalbini kırmayın.
insanlara iyi davranın, iyi bir insan olmaya çalışın. Eee, Bayram yaklaşıyor, Ramazan bayramı. Küslük kalmasın, arkadaşlarınızla barışın. Ben bugün arkadaşlarıma gönderdim, yani konuşmadığım arkadaşlarıma bile, bazı sebeplerden dolayı mesaj attım, özür diledim. Yani, lütfen, onlarla da iletişime geçin. Bayram yaklaşıyor. Hepinizin bayramı kutlu ve mübarek olsun. İnşallah size uğur getirir. İnşallah hepinizi milyoner yapar ya da inşallah istediğiniz her neyse hayatınıza onu sokar. Daha iyi bir ilişki, daha iyi bir eş, daha iyi bir dost, daha iyi bir arkadaşlık vesaire vesaire. Ne istiyorsanız lütfen bunları kağıda yazın. Çünkü ben yıllar önce kağıda yazdığım şeylere bugün sahip oldum arkadaşlar. Sizlerin de başına bunlar gelecektir. Lütfen buna inanarak, yapın ve en önemlisi İlk önce bu frekansa geçin. Bunun titreşimini verin. Ondan sonra da inandığınız şeyi hayatınıza çekin. Ben Akın Yılmaz, Okyanus takımından arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı bir yayın olmuştur. Arkadaşlığımız baki kalsın, dostluğumuz da öyle bir şey. Lütfen sorunuz olursa da sorun. Şimdilik, kendinize çok iyi bakın. İnşallah, yakın zamanda İstanbul'a da Türkiye'de geleceğim. Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, oradan İzmir. Böyle bir oradan da Yunan adaları. Güzel plan. Ben bunu sevdim. 2 hafta sonra inşallah Türkiye'de görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça